Kalbin yapısı ve görevleri. Hayatın ve canlılığın kaynağı kalp, vücudumuz oluşurken anne karnında harekete geçen ilk organımız. Bebeğin kalbi anne karnında 6. haftadan itibaren atmaya başlar. Diğer organlar kalp ve damar sistemi etrafında şekillenmeye devam eder. Koşma veya tırmanma gibi daha fiziksel efor gerektiren durumlarda kalbimizin daha kuvvetli ve daha hızlı attığını hissederiz. Böyle fiziksel ve ruhsal durum değişikliklerinde çalışmasında belirgin farklılıkları hissettiğimiz bir organ olarak kalp, hayatın ve canlılığın kaynağı olarak görülmüş, muhtemelen bu nedenle de ruhun kalbe yerleştiğine inanılmıştır. Kalbimiz ortalama olarak dakikada 70, günde 104 bin ve yılda 38 milyon kez kasılarak içindeki kanı vücudumuza pompalıyor. Üstelik 280 ila 300 gram ağırlığıyla sadece yumruğumuz büyüklüğündedir. Kalp, vücudumuza gerekli besin maddelerini ve oksijeni sağlayan kanı dolaşım sistemimiz içinde hareket ettiren, çok dayanıklı kas grubundan oluşan bir pompa gibidir. Kalbin dış yüzünü perikard denilen çepeçevre bir zar kaplar. Bu zarla kalp arasında kalbin çalışırken rahat hareket edebilmesi için çok az miktarda kayganlaştırıcı sıvı bulunur. Kalbimiz vücudumuza bir dakikada yaklaşık 5,5 litre kan pompalar. Bu da bir günde 8 ton, bir yılda 3000 ton, 80 yılda ise 240 bin ton anlamına geliyor. İnsan ömrünün ortalama 80 yıl olduğu kabul edildiğinde pompalanan kan yaklaşık 10 ton kapasiteli 24 bin tankeri dolduracak kadar çoktur. Adım adım kanın dolaşım serüveni. Kalbin oldukça sistemli bir mekanizması bulunuyor. Bu mekanizmada meydana gelen tek bir aksaklık insanın hayatını sona erdirebiliyor. Bu mekanizmalardan en önemlisi sağ ve sol tarafta bulunan pompalar. Kalbin her iki tarafında da kulakçık ve karıncıklar bulunur. Kulakçıklar küçük pompa, karıncıklarsa büyük pompa işlevi görüyor. Kalbin sol tarafı temiz kanla ilgileniyor. Gelen temiz kanı organ ve dokulara ulaştırma görevi kalbin sol tarafında bulunan sol kulakçık ve sol karıncığa ait. Kalbin sağ tarafı ise kirli kanla ilgileniyor. Sağ karıncık ve sağ kulakçık kirli kanı temizlenmek üzere akciğerlere ulaştırmak için görev yapıyor. Temiz kan kalbe ulaştığında önce üst taraftaki küçük pompaya yani sol kulakçığa doluyor. Buradan alt tarafta bulunan büyük pompaya yani sol karıncığa iletiliyor. Kalpteki her kulakçık birbirinden farklı görünse de aslında yaptıkları iş aynı. Her biri kanı belirli bir hedefe iletmekte görevli. Mekanizmanın sistemli çalışması bahsettiğimiz bu sıralı işlem nedeniyle çok önemli. Her şeyin sırayla yapılması gerekiyor. Eğer bu düzen bozulursa kalp vücuda ya hiç kan pompalayamıyor ya da kalbe aşırı kan yüklenmesi oluyor. Bu sıralamanın doğru işlemesi için kulakçık ve karıncıklar arasında kapaklar bulunuyor. Bu kapaklar akış yönüne doğru tek taraflı açılıyor. Kulakçıklar kasıldığında bu kapaklar açılıyor, kan büyük pompaya yani karıncıkların içine doluyor. Bu işlem gerçekleştikten sonra kanın geldiği yere geri dönmemesi için kapaklar tekrar kapanıyor. Ana toplar damar oksijensiz kanı bedenin sağ kısmına getiriyor ve akciğer damarları bu kanı akciğerlere iletiyor. Akciğer toplar damarı oksijenli kanı akciğerlerden kalbin sol tarafına getiriyor ve aort bu kanı vücuda gönderiyor. Kanın bu hareketi sırasında kalp kapakçıkları kasılarak kanın odacıklar arasında geçişini sağlıyor. Bu kapaklar kalbin karıncıklarında da var. Karıncıklar kasıldığında bu kapaklar açılıyor ve kanın vücuda doğru akması sağlanıyor. Pompalama işlemi durduğunda ise kapaklar kapanıyor ve pompalanan kanın kalbe geri dönmesi engelleniyor. Bizim kalp atışı olarak algıladığımız ses sanıldığı gibi kalbin kasılıp gevşemesi sonucunda çıkan ses değil. Kalp atışını dinlerken aslında bu 4 kapakçığın şiddetle açılıp kapanma seslerini duyuyoruz. Benzer videolardan haberdar olmak ve paylaşımları takip etmek için videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.